Merhaba, iyi günler. Dünkü yayında sözünü verdiğim Fethullah Gülen cemaatinin, devletin kullandığı tabirle FETÖ'nün 15 Temmuz'un ardındaki esas güç olduğunu, Batı'nın neden kabul etmediği, ikna olmadığı bu konuda üzerine neler düşündüğümü anlatmak istiyorum. Burada bir takım elimizde somut meseleler var, somut gelişmeler var. Örneğin Amerikan Kongresi'nden bir komisyon bu konuda Türkiye'nin Ankara'nın sunduğu delillerin çok inandırıcı olmadığını, yeterince inandırıcı olmadığını en azından söyledi. Benzer bir açıklama Der Spiegel dergisine konuşan Alman istihbarat şefinden geldi. Alman istihbarat şefi de aynı şekilde çok net bir şekilde yapmamıştır demiyor ama gelen bilgilerin yeterince ikna edici olmadığını söylüyor. Ardından da Gülen cemaati hakkında, Fethullah Gülen ve cemaati hakkında genellikle pozitif şeyler söylüyor. Yani ılımlı bir İslami bir hareket olduğu yolunda söylüyor. Öte yandan 15 Temmuz'da bir şekilde ilişkili, doğrudan ya da dolaylı ilişkili çok sayıda kişinin batıya kaçmış olduklarını, oralarda yaşadıklarını biliyoruz. Ve bunların iadesi konusunda Türkiye'nin yaptığı çabalar genellikle sonuçsuz kalıyor. En son Norveç'te siyah sığınma haklarının kabul edildiği 5 kişinin, askerin belirtildiği açıklandı. Yunanistan'da daha önce aynı şekilde iade kararını mahkeme kabul etmemişti. Türkiye bunların hukuki değil, siyasi kararlar olduğunu düşünüyor. O ülkelerin yönetimleri de bunların yargı kararları olduğunu, kendini yapacak bir şeyleri olmadığını söylüyor. Şimdi bir baktığımız zaman aslında o 15 Temmuz konusunda Batı'da bir kafa karışıklığının büyük ölçüde sürdüğünü görüyoruz. Bir kere her şeyden önce Türkiye'de devletin aldığı pozisyonu net bir şekilde destekleyen herhangi bir Batı ülkesi gözükmüyor. Bunu bir terör örgütü olarak değerlendiren, Gülen cemaatinin yapılanmasını terör örgütü olarak değerlendiren, bu şekilde pozisyon olarak kimseyi görmedik. Bu şu anlama gelmiyor. Cemaati sütten çıkmış ak kaşık gibi görmedikleri de muhakkak. Daha doğrusu yakın bir zamana kadar cemaatin uluslararası alanda çok ciddi lobi faaliyetleri vardı ve bundan dolayısıyla özellikle de radikal İslam tehdidi ya da terörist bir takım Selefi gruplara yönelik aldıkları net pozisyon nedeniyle ılımlı İslam olarak görülüp en azından kötünün iyisi, hatta kimi durumda da iyi olarak görüldüklerini biliyoruz. Ama 15 Temmuz'la beraber, darbe girişimiyle beraber bunun büyük ölçüde değiştiğini söyleyebiliriz. Eskisi kadar krediye sahip olmadığı muhakkak. Şüpheyle bakılıyor artık. İşkilleniliyor. Bu iddiaların tamamen asılsız olamayacağı düşünülüyor. Ancak hiçbir zaman da Ankara'nın istediği bir çizgiye Batı gelmiyor. Bunun nedenleri nedir? Bir kere bu yapılanmanın küresel anlamda çok ciddi bir şebekesi var ve bu şebeke özellikle geri kalmış ülkelerdeki okul faaliyetleri var ama Batı ülkelerinde de hem okul faaliyetleri ama daha ötesinde bir takım lobi faaliyetleri, vakıf faaliyetleri var. Medyayla ve üniversitelerle çok yoğun ilişki içerisindeler. Kimi durumda da iş çevreleriyle yoğun ilişki içerisindeler ve devletlerle belli bir ilişkileri var. Bunun devletlerin değişik kademeleri ve tabii ki bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak istihbarat servisleriyle de ilişkileri olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Dolayısıyla cemaat kolay ulaşıyor. Özellikle medyaya. 15 Temmuz'un ardından yaptığım yayınlarda bu konunun altını özellikle çizmiştim. Ankara'nın, devletin bu konudaki açıklamalarından çok cemaatin yurt dışındaki unsurların açıklamaları Batı'da daha fazla yer buldu. Bu eskisi kadar olmasa bile, zaten eskisi kadar bir ilgi de yok konuya ama eskisi kadar olmasa bile büyük ölçüde yine sürüyor. Cemaat, Batı'daki etkili yerleri, düşünce kuruluşlarını ve medyayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha kolay ulaşabiliyor, daha yakın
durabiliyor. Burada tabii sivil görünümleri var. Her ne kadar 15 Temmuz'la beraber bu sivillik iddialarına çok ciddi bir şekilde leke düşmüşse de, gölge düşmüşse de hala sivil olarak görünebiliyorlar. Devlet de buna karşı resmi bir takım görevlileriyle, işte diplomatlarıyla vesaire mücadele etmeye çalışıyor. Bunun verdiği bir doğal tepki var. Tekrar şey yapalım, ılımlı İslam görüntüsü her şeye rağmen aşınmakla beraber hala geçerli. Çünkü radikal İslam tehdidi dün İngiltere'de yaşanan olayın da bir kere daha hatırlattığı gibi Batı'nın en önemli gündem maddelerinden birisi. Dolayısıyla terörle açık bir şekilde terörü vaaz etmeyen her türlü İslami yapılanma, özellikle de Gülen grubu gibi dünya çapında örgütlenmiş bir yapılanmayı her zaman için tercih edebiliyorlar. Yani şöyle söyleyelim, Türkiye'deki darbeye bulaşmış olduklarını kabul etseler dahi bu hareketin, bu şebekenin bir şekilde işlerine yarayabileceğini düşündükleri için onu tam olarak karşılarına almak istemiyorlar. Tabii bu arada bu yapılanma Batı yanlısı pozisyonunu giderek daha güçlü bir şekilde dillendiriyor. Öte yandan biliyoruz ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı alettarlığını, özellikle Avrupa alettarlığını her geçen gün, dozunu her geçen gün arttırıyor, çıtayı her geçen gün yükseltiyor. Böyle de bir durum var. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya bir nevi savaş açması en çok herhalde Fethullah Gülen'in işine yarıyor. Kendisini suçlayan Erdoğan'ın Batı karşıtlığıyla her türlü komplo teorisini, her türlü kendisinin 15 Temmuz'la alakası olmadığı yolundaki açıklamalarını bu kolaylaştırıyor. Bir diğer husus tabii, Türkiye'nin dış politikasında sadece Batı karşıtlığı değil, birçok konuda Batı'yı rahatsız eden pozisyonlar var. İsrail'le olan mesele her ne kadar şu anda yatışmış gibi gözükse de İsrail'le olan mesele Tayyip Erdoğan'ın İsrail'den çok hoşlanmadığı yolundaki güçlü kanı. Öte yandan bu cemaatin İsrail konusunda hep pozitif durmuş olması, özel olarak pozitif durmuş olması gibi hususları vurgulamak lazım. Ama bunun ötesinde henüz 15 Temmuz konusunda yargı süreçleri sürmekle beraber henüz tam bir netlik, kararlar çıkmadı. Çok somut bir şekilde bir takım şeyler belgelenmiş değil. Bir takım ifadeler var, tanıklıklar var, pişmanlıklar var, gizli tanıklar var vesaire var. Ama bunlar çok parça parça, bir derli toplu bir şekilde, ki bu aslında Türkiye kamuoyu için de geçerli. 15 Temmuz'da aslında ne olduğu konusunda hala Türkiye'de kamuoyunun kafasında her şey tam net değil. Dolayısıyla Batı çok daha fazla bu anlamda netlikten uzak. Tabii en önemli husus, en çok öne çıkan, en baskın olan husus, darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlar ve burada binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce kişinin işlerinden edilmesi, gözaltılar, tutuklamalar, yurt dışına çıkış yasakları vesaire, el konulan şirketler. Bütün bunlar çok büyük bir etki yarattı. Gerçekten yaratması da kaçınılmaz. Batı'da kimse böyle bir askeri darbede bu kadar on binlerce insanın bir şekilde bu darbeye dahil olmuş olabileceğini düşünmüyor. Aslında Türkiye kamuoyu için de aynı şey geçerli. Darbeyi yapmış olabilecek olan kişiler ve bunların doğrudan en yakınındaki kişiler olsa kaç kişi olur? Ama şu anda darbenin ardından, darbe girişiminin ardından on binlerce, yüz binlerce kişi mağdur edildi. Ve bunların büyük kısmı kendilerinin ilişkisi olmadığını söylüyor ya da ilişkilerinin çok sınırlı olduğu söyleniyor. Yani cemaatle ilişkisi, ki işin önemli tarafı da şu, Batı da bunu çok iyi biliyor. Bu yapı yakın bir zamana kadar, en azından dershaneler krizine kadar AK Parti hükümetiyle ittifak halindeydi. Onun tarafından resmen teşvik ediliyordu, önü açılıyordu.
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle ne istedilerse veriliyordu. Batı'da da bu çok net bir şekilde gözüküyordu. Daha önce Türkiye'nin diplomatik temsilcilikleriyle arasında mesafe olan cemaat okulları ve vakıfları vesaire biz tarihten itibaren bunlarla iç içe geçmeye başladı. Hatta bazı yerlerde devletin temsilciliklerinin olmadığı yerlerde bir nevi Türkiye'nin fari diplomatları gibi çalıştılar. Bazı yerlerde temsilciliklerin olduğu yerlerde temsilcilerden daha fazla öne çıktıkları da oldu ve bütün bunlar da Batı'nın gözü önünde oldu. Bu yapı zamanında lobi imkanlarını AK Parti ve Erdoğan için de kullanmıştı ve Batı bunları da bildiği için olaya şüpheyle yaklaşıyor, soru işaretleriyle yaklaşıyor. Özellikle de yüz binlerce kişinin mağduriyetinin ortaya çıkmış olmasında bu kişilerin önemli bir kesiminin zamanında AK Parti ile ittifakın yarattığı atmosfer nedeniyle cemaate yakınlaşmış oldukları da kesin. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer cemaat başından itibaren AK Parti ile sorunlu olsaydı, şu anda cemaatle ilişkili oldukları, FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle işinden olan, özgürlüklerinden olan birçok kişi belki de bu yapıya karşı mesafeli olacaktı. Ama zamanında hükümetin, devletin imkanlarının sonuna kadar bu yapıya açılmış olması da insanların buraya yönelmesini kolaylaştırmıştı. Yani en basitinden bu bankalarının açılışına giden devlet yetkilileri ortada, okulların açılışına giden yetkililer ortada, Türkçe olimpiyatlarına katılan üst düzey yetkililer, orada konuşma yapan yetkililer var ve bunun yarattığı atmosferde burası iyi bir yer galiba diye düşünen bir takım muhafazakarlar daha sonra savaş çıkınca, AK Parti ile cemaat arasında savaş çıkınca ve orada da yanlış bir tercih yapınca diyelim ki, tercihlerini hükümetten değil de cemaatten yana yapınca sonradan çok ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadılar. Dolayısıyla bunun da Batı'nın kafasını çok ciddi bir şekilde karıştırdığını söylemek lazım. Tabii daha önemli bir husus, cemaatle hiçbir ilişkisinin olamayacağı, hatta İslamcılıkla hiçbir ilişkilerin olmadığı çok bilinen solcu ya da Kürt siyasi hareketine yakın olduğu bilinen çok sayıda kişi işinden oldu, özgürlüğünden oldu. Ve bu da 15 Temmuz'un yarattığı atmosferde olağanüstü hal koşullarında oldu. Dolayısıyla şu anda cezaevindeki her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan bunların gazeteci olmadığını ileri sürse de kendisi de çok iyi biliyor ki, biz de çok iyi biliyoruz ki bunların hepsi gazeteci. Gazetecilerin ezici bir çoğunluğunun cemaatle bir organik ilişkisi olmadığı net. Bazıları bu yapının gazetelerinde, televizyonlarında programlar yapmış ya da köşeler yazmış olabilir ama onların da bu yapıyla organik ilişki içerisinde olmadıkları biliniyor. Batı da bunu çok net bir şekilde biliyor. Hatta Ahmet Şık örneğinde olduğu gibi hayatının önemli bir kesimi bu yapıyla mücadele etmekle geçmiş bir kişinin şu anda şu ya da bu şekilde FETÖ ile ilişkili bir şekilde tutuklu olmasının ardından böyle bir realite varken siz kolay kolay insanlara bu darbeyi FETÖ yaptı dediğiniz zaman o insanları inandıramıyorsunuz. Bu çok önemli bir realite. Bir diğer hususta FETÖ diye adlandırılan yapılanma bütün bu operasyonlara rağmen belli ki hala tam olarak ayıklanmış değil. Hatta yapılan bazı aleni haksızlıkların arkasında bu yapılanmanın olduğu yolunda da çok ciddi iddialar ortaya atılıyor. Mesela Cumhuriyet Gazetesi olayında olduğu gibi, birçok yerde olduğu gibi bir bakıyoruz en şaibeli tutuklama kararlarını vermiş olan yargıçlar, en sert cezalandırmaları istemiş olan savcılar, olur olmaz yerlerde hak ihlalleri yapmış olan bir takım emniyet görevlileri ya da askeri görevliler darbe sonrasında şu ya da bu şekilde FETÖ bağlantısıyla görevden alınabiliyor, ihraç edilebiliyor, hatta gözaltı ve tutukluluk gibi olaylar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bu olayı da hiç yabana atmamak lazım. Bir diğer husus, hala bu olayın siyasi ayağının üzerine gidilmemiş olması ve
iktidar partisi içerisindeki temizliğin henüz yapılmamış olması, bunun yapılmamış olmasının getirdiği şöyle bir değerlendirme var. Bu operasyonlar, yani FETÖ operasyonları siyasi iktidarın tamamen çıkarlarına göre düzenleniyor algısı çok ciddi bir şekilde yerleşmiş durumda, içeride ve dışarıda. Bunların bir kısmının 16 Nisan'a ertelendiği yolda spekülasyonlar var. Ne derece doğrudur bilmiyoruz, olabilir. Ama sonuç olarak bunun bir tür ayarlanabilen, kontrol edilebilen bir operasyon olduğu algısı hükümetin, siyasi iktidarın argümanlarının gözü kapalı kabulünü engelliyor. Şu anda gelinen noktada toparlayacak olursak, Gülen cemaati Türkiye'de zaten büyük ölçüde etkisini yitirdi. Dünyada da eski havası, forsu yok. Bu çok net artık. Çok net bir şekilde ortada. Ama Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın özellikle bu son anayasa değişikliği paketiyle beraber iyice ortaya çıkan tek adam olmaya doğru ısrarlı yürüyüşüyle beraber ve Türkiye'de yaşanan demokraside, temel hak ve özgürlüklerde yaşanan bariz geri adımlarla birlikte, hak ihlalleriyle birlikte Fethullah Gülen ve cemaatinin, bu şebekenin ki önemli bir şekilde bir suç örgütü olduğu bence çok nettir. Ama Batı'da bir türlü kabullenilmesinin, dünyada kabullenilmesinin önünde engel oluşturuyor. Bu çok açık. Bu da tabii ki bu yapının, bu odağın Türkiye için hala bir tehdit olma potansiyelini sürdürüyor. Eğer Türkiye 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hali kısa bir sürede tutup hakları, kazanımları, temel hak ve özgürlüklerdeki kazanımları adım adım geri almak yerine gazetecileri, sivil toplum kuruluşu yöneticilerini içeri atmak, birçok akademisyeni işinden etmek ve başka devletin kademelerinde, değişik kademelerinde çalışan insanları sudan bahanelerle, gerekçelerle işten atmak yerine demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirme yoluna gitmiş olsaydı, işte o zaman Gülen ve o küresel şebekesi dımdızlak açıkta kalacaktı. Söyleyebilecek hiçbir şeyler olamayacaktı. Ama şu anda Türkiye'nin demokrasi konusunda bariz geri adımları, çok net geri adımları, tartışmasız geri adımları bu yapıya bütün işlediği suçların ve günahların perdeleme imkanı veriyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sonuç olarak gelinen noktada cemaat hak ettiği mahkumiyeti, her anlamda mahkumiyeti ve küresel anlamda, küresel bir yapıdan bahsettiğimiz için küresel anlamda hak ettiği dışlanmayı bir türlü yaşayamıyor. Tabii bu onların istediği bir şey, bu onları mutlu eden bir şey. Bunun sorumlusu da, bunun böyle olmasının bir nedeni cemaatin hala belli güçlere sahip olması olabilir. Ama esas nedeni, belirleyici nedeni siyasi iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi iktidarın Türkiye'de temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki yaptıkları, attıkları adımlar, neden oldukları ihlaller. Bu çok açık ve net. Yani dolayısıyla Türkiye demokrasiden ne kadar uzaklaşıyorsa Fethullah Gülen ve cemaatinin ömrünü de o kadar uzatıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.